Arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayız. Bu seferki videomuzun konusu en iyi lüfer ve çinekop sahteleri olacak. En iyi diyoruz çünkü bizim kullandığımız, test ettiğimiz ve başarısından kesinlikle emin olduğumuz sahtelerin tanıtımını yapacağız size. Bu bağlamda bizim gözden kaçırdığımız ve sizin kullanmaktan keyif aldığınız diğer sahteler varsa lütfen yorum bölümüne belirtmeyi unutmayınız. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar, şimdi sizlere bizim meralarımızda tamamı denenmiş kaşıklardan ve jiglerden bahsetmek istiyoruz. Şu an size göstereceğim tüm ürünlerin tek bir ortak özelliği var. Bunların tamamı bizim meralarımızda gayet etkililer. Tek ortak özelliği bu. Tamamı denenmiş. Şahsım ve arkadaşlarım tarafından önemli sonuçlar almış ürünlerdir. Hızlıca başlayalım. Öncelikli olarak Savager Seeker var. 28 gram bir jig. Farklı renkleri de var. Ve bizim meralarımıza çok iş yapan bir ürün. Mesafe konusunda gayet güzel. Suya batma ve aksiyon konusunda gayet güzel. Tavsiye edilebilir bir üründen ziyade biz zaten bunlarla balık alıyoruz. Farklı renklerle birlikte. Dediğimiz gibi tek ortak özellikleri tamamıyla balık alınabiliyor olması. Full Fish'in bir jigi var. Bu 20 gram. Değişik farklı ağırlıklarda jigleri var. Ben söktüm ama bu jiglerde asistler de var. Bunlar da bizim meralarımızda gayet başarılı ürünler. Bir başkasına gelelim. Hansen Lotus. Burada problem yaşayabilirsiniz. Hansen Lotus Türkiye'de üretilen, özür dilerim. Hansen Lotus Türkiye'de satışı olan bir kaşık değil. Bunu meraklı arkadaşlar yurt dışından, özellikle Avrupa'dan getirtiyorlar. Avrupa'da bol miktarda var ama Türkiye'de henüz yok bunlar. Yine Hansen'in ürünü. Şu elimdeki kaşık 22 gram. Güzel aksiyonu var. Yanlarda tırtıkları var. Biraz daha iyi görün diye yaklaştırıyorum. Bunlar suda biraz daha fazla titreşim yaparak balığı cezbetmesini sağlıyor. Bunlarla da çok güzel avlar yapıldı bu sene. Onun haricinde yine Türkiye'de olmayan bir kaşık daha söyleyeyim. Hansen Stripper. Birkaç yıl öncesine kadar bu kaşıklar Türkiye'de mevcuttu ama son zamanlarda bu kaşıklar Türkiye'ye getirilmiyor. Biz bunun kendi toptancısına tesadüfen ziyarete gittiğimiz zaman bunları gördük. Olanı karasuya almaya çalıştık, getirmeye çalıştık. Ve kullanacağız inşallah ki bu kaşıkların da çok verimli olduğunu biliyoruz. Yani çok verim aldık, test ettik, denedik. Bu yüzden size tavsiye ediyoruz. Onun haricinde hepimizin bildiği bir kaşık daha söyleyeyim. Mesela hepimizin bildiği bir kaşıktır bu Fileden Nidingen 28 gram kaşıklar. Bu kaşıklarla da burada iş yapıyoruz. Bu kaşıklar da burada başarılı. Ben bu rengi göstermeyi tercih ettim. Çünkü ben bu renkle çok başarılı avlar yaşadım bu sezon. O yüzden benim tavsiyem maviden ziyade bu renk olacaktır sizlere. Şimdi değişelim. En yaygın kullandığımız kaşık Hansen Pilgrim'in 22 gram kaşığı. Buralarda en sık kullandığımız kaşık budur arkadaşlar. Her türlü spin kamışta herkesin çok sık kullandığı 22 gram bir kaşık. Sık kullanılan, kolay paslanmayan ve rahat balık tutabileceğiniz bir kaşıktır. Benim en çok sevdiğim kaşıklardan bir tanesi bu. Çünkü hani merada balık olduğu zaman genelde bunu kullanırım ve etkili sonuçlar alırım. Bunu da tavsiye ederiz. Onun haricinde yine bir kaşık modelimiz var. Bu da avcı kaşık. Avcı kaşık biliyorsunuz yerli üretim. Son zamanlarda kendini aştı ve pek çok rengi var şu an avcı kaşığın. Avcı kaşık üreticisiyle de konuştuğumuz zaman o da Ar-Ge çalışmalarına önem veriyor. Başarılı işler çıkarmaya çalışıyorlar. Takip ediyoruz. Avcı kaşığın çok fazla renk seçeneği var bu arada. Bu renk seçeneklerinden de deneme şansımız oldu. Bunlarla da olumlu sonuçlar aldık. Bu da gösterebileceğim kaşıklardan bir tanesi. Bununla ilgili küçük bir not düşeyim size. Bu elimdeki kaşık 19 gram. Bir de bunun 23 gramı var. Biz 19 gramı mesafe olarak daha ileri atabiliyoruz. Daha ileri atıyoruz. Herhalde kaşığın yapısındandır. Bir başka kaşığa gelelim. Bu da benim bu sene favori kaşıklarım arasında. Bu Hansen Fight 24 gram. Burasını ben boyadım böyle. Ben kaşık boyamayı seviyorum. Balığın durumuna göre, suyun rengine göre ben kaşıklarımı boyuyorum. Sonuç da alıyorum. Sonuç alamadığım zaman işte boyasını siliyorum. Başka bir renge boyuyorum. Ama
güzel balıklar aldım. Bu mesafe konusunda çok iyi. Bilginiz olsun. Fakat bu hızlı sardığınız zaman suyun üzerine doğru çıkan bir kaşık. Bunu sararken biraz daha dikkatli olmalısınız ama iş yapan kaşıklardan bir tanesi de Hansen Fight. Devam edelim. Şimdi bu sene en çok aranan kaşık bu oldu Karasu'da. Hansen Flash 20 gram. Bu kaşık hem çok tercih edildi hem çok balık alındı bununla. Zaten kullanan arkadaşlar bilir. Yani bu sene bu kaşık efsane. Ki bu kaşık bu yıla kadar buralarda hani çok kullanılan, denenen bir kaşık değildi ama bunun bizim meralarımıza çok etkili olduğunu biz bu sene ispatladık. Bu kaşığın çok etkili olduğunu bu sene ben ve arkadaşlarım gördük ve ispat ettik. Bu yüzden de sizlere tavsiye edebiliyoruz. Şimdi yine bir başka kaşık Hansen Pilgrim 10 gram. Özellikle LRF malzemeleriyle çok keyifli balık avları yapıyorsunuz. Artı çinekop ve lüferin dışında zargana avında da bu kaşık çok başarılı. 10 gram olmasına bakmayın. Mesafe konusunda da çok iyi. Çok keyifli avlar yapıldı. Özellikle durgun sularda bu 10 gramlar çok arkadaşımızın yüzünü güldürmüştür. Devam edelim. Yine Savager'ın bir jiki var elimde. Bu 20 gram. Bundan da çok güzel sonuçlar aldık. Yine aynı markanın yine Savager'ın bir başka rengi. Bundan da güzel sonuç aldık. Bununla da güzel sonuç aldık. Şimdi benim elimde bunlar var. Pek çok jigde sonuç alınabiliyor arkadaşlar. Fakat ben piyasada bulabileceğiniz jiglerden örnek vermek istedim. Bunun haricinde işte farklı markalar var. O markalarla da sonuç alabiliyorsunuz. Ama biz videonun başında da söylediğim gibi sadece balık tuttuğumuz malzemeleri size gösteriyorum. Bu kameranın arka tarafında diğer pek çok sahtelerim, jiglerim, kaşıklarım var ama ben sadece balık tuttuklarımı size gösteriyorum. Hani boş bir video olmasın. Buralara balığa gelecek insanlar neler alacaklarını bilsinler. Çantalarını boşuna malzemeyle doldurup boşuna para harcamasınlar diye uğraşıyoruz. Umarım dikkate alırsınız ve %100 sonuç alırsınız. Yani 5 tane 6 tane malzemeyle bizim bölgelerimize gelip çok keyifli avlar yapabileceğinizin garantisini ben verebilirim. Devam edelim jiglerimize. Bunlar da yine Full Fish'in jiglerinden örnek. Bir tanesi 20 gram, bir tanesi 30 gram. Çoğu kaşıkta ve jigde dikkat ediyorsunuzdur. Ben buradaki halka sayısını fazla tutmaya çalışıyorum. 2 ya da 3 tane tutmaya çalışıyorum. Bunlar hem bir kuyruk aksiyonu gibi algılayın hem de buradaki lider misinemizin ya da ip misinemizin buraya dolanmasını engelliyor arkadaşlar. Şimdi bu jiglerden sonra size maketlerimizi gösterelim. Maketler konusunda en iyiden en kötüye ya da en kötüden en iyiye diye bir sıra yapmayacağım. Elime gelen maketi size anlatmaya çalışacağım. Elimdeki maket River marka bir maket. River Treble Devil diye geçiyor. Çok fazla daları olmayan güzel bir maket. Açıkçası bu sene bu maketten pek ümidim yoktu ama ümidim yoktu derken ilk defa bu maketi edindim bu sene ve çok güzel sonuçlar aldım bununla. O yüzden size tavsiye edebileceğim maketlerin arasında. Bir başka maket. O maket de arkadaşlar elimde gördüğünüz Kendo Hayru. Kendo Hayru biliyoruz ya, birçoğunuzun bildiği bir maket. Şimdi gözleri farklı olduğu için, boyası farklı olduğu için o elindeki Kendo değil diyeceksiniz bana. Hayır, bu Kendo Hayru sadece ben yeniden boyattım. Tabi o esnada orijinal gözlerin yerine farklı gözler geldi. Ben bunu bu şekilde kullanacağım bu sene. Ama Kendo Hayru burada iş yapan maketlerden bir tanesi. Bir başka maket örneği vereyim size. IMA'nın bir maketi 110
milimetrelik bir maket Ima Komomo'nun. Bu da bizim berrak sularda kullandığımız ve çok iyi sonuçlar aldığımız bir sahte. Aynı zamanda karanlık havalarda, yani hava kararırken ya da hava aydınlanırken de bu makette güzel balıklar alındı bu sene. Bunu da söylemiş olalım. Ondan sonra benim en sevdiğim maketlerden bir tanesi Daiwa Shoreline SSR. Gaga'yı görüyorsunuz. Çok fazla daları olmayan ama inanılmaz mesafe yapan bir maket. Ben bu maketi özellikle çok büyük dalgalarda kullanıyorum. Hem mesafe yapıyor hem de dalgada balığı kıyıya çekmek zor olduğu için 1, 2, 3 kanca avantajıyla balık diğer kancalara da takılıyor ve çok zor şartlarda balığı kolayca kıyıya alabiliyorum. Bu maket avcı olmasından dolayı ve çok güzel mesafe yapmasından dolayı benim favorilerim arasında. Yine bir başka maket göstereceğim size. Bu maket benim için sürpriz oldu. Bu maket Kendo'nun 70S Sinking bir maketi. Kendo'nun 70S Sinking maketi dalarlı bir maket. Yani attığınız zaman suya batıyor bu maket. Şöyle bir sırttan çekeyim. Slim bir yapısı var. Bununla da çok güzel balıklar alındı. Özellikle LRF kamışlarla, makinelerle, yani LRF setleriyle çok keyifli avlar gerçekleştirdik bunlarla. Bu maketi de bu sene arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine aldım. İyi ki de almışım. Çok keyifli avlar gerçekleştirdik bunlarla. Şimdi bir başka makete gelelim. Yine Ima Komomo arkadaşlar. Bu 13 santimlik bir maket. Bu da çok etkili. Bunun mesafesi çok güzel, boyu çok güzel, aksiyonu çok güzel. Yani ne diyeyim ben size? Ben spinciyim. Hani at çek disiplininde avlanıyorum diyen her arkadaşın kutusunda olması gereken bir maket. Ve yüzde güldürür bu arkadaşlar. Bu sizi gittiğiniz meralarda, balığın olduğu meralarda bu sizi daima mutlu edecek bir makettir. Şimdi gelelim bizim meralarımızın tartışmasız en iyi maketlerine arkadaşlar. Kim ne derse desin. Kim ne anlatırsa anlatsın. Kim ne düşünürse düşünsün. Bizim meralarımızda en etkili sahteler bunlar. Bu sahteleri karasuda sürekli çinekopa, lüfer, olta atan arkadaşlara sorun. Onlar da size bu maketleri söyleyecektir. Bu gündüz iş yapan maketi Ima Aldente 95 S arkadaşlar. Bunların bu maketler hakkında herkesin bilgisi vardır. Tekrar bahsetmek istiyorum. 9,5 santim ve 7 gramlık bir maket. Sinking bir maket. Bunlar lüfer ve çinekopun olduğu merada işte jig, kaşık, maket ne atarsanız atın asla bunların önüne geçemiyorlar. Şayet bunları uygun kamışlarla, iplerle, makinalarla kullanırsanız bunlar çok güzel mesafe de yapıyorlar. Gerek yüksek gerek alçak dalgalarda benim bu maketleri çalıştıramadığım hiçbir mera yok. Yeter ki balık olsun. Balığın en çok saldırdığı maketler bunlar olmuştur arkadaşlar. Yani ne düşünürsünüz bilmiyorum ama bu maketler tartışmasız bir numara. Zaten gelecek yorumlarda da göreceksiniz. Buraları, bizim meraları, bu balığı az çok tanıyan, bu maketi az çok tanıyan arkadaşların olumlu yorumlarını göreceksiniz. Ama bu maketi tanımayan arkadaşların da çok değişik yorumlarına şahit olacağız. Onlar da bunları yavaş yavaş görecek. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapsak. Bir sürü kaşık tanıttım ben size. Bir o kadar jig, bir o kadar maket. Şimdi deseniz ki ya bunların hepsini almanın belli bir maliyeti var. O yüzden bize 5 tane tavsiye edebilir misin? Ederim. Şimdi 5 tane tavsiye edeyim o zaman size. Bakın birinci tavsiyem şu olacaktır. Birinci tavsiyem Ima Aldente olacaktır. Kesinlikle ve kesinlikle. İkinci tavsiyem bu olacaktır. Ima Komomo olacaktır. Üçüncü tavsiyem Daiwa SSR olacaktır. Dördüncü tavsiyem jig gruplarından bunlar olacaktır. Dördüncü tavsiyem Savager'ın jigleri olacaktır.
Dördüncü tavsiyem Savager'ın jigleri olacaktır. Bu renklerin tamamı bu sene çalıştı. Beşinci tavsiyem arkadaşlar kaşık grubunda bu olacaktır. Hansen Flash olacaktır. Tabi işte ne? Tamam 5 oldu biliyorum. Beşinci tavsiyem de bu ama yani yetmiyor. Bu kadar az maketle de insanlar at çeke gitmek istemiyor. Şöyle yapalım. Favorilerimizi şöyle gösterelim size. Tüm bunları geride bırakarak tüm bu maketlerin, kaşıkların hepsini değil de birkaç tane alalım, balığı tutalım derseniz şu gördüğünüz seti almanız sizin için yeterli olacaktır. Burada neler var? Savager'ın Jiki var. Hansen Flash kaşık var. Hansen Pilgrim kaşık var. Ima Al Dente var. Ima Komama var. Daiwa SSR Shoreline 120 var. Bunlar da size yetecektir. Evet sevgili dostlar, biz meralarımızda en çok kullandığımız, en çok balık aldığımız sahteleri bu şekilde sıraladık. Yorum bölümünde siz de kendi meralarınızda favori olan malzemelerinizi, sahtelerinizi sıralarsanız çok mutlu oluruz. Yeni ve farklı videolarda görüşmek üzere. Herkese rast gelsin.